我不是有空在。Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Kendi adının bile bahsinin geçmediği bu diyarlarda her şeyi eline almak isteyen bir adam. Klanın yöneticisi kadar belki daha fazlasını bilen bir shinobi. Kılıç arkadaşını, dahası oğlunu bile hırs uğruna sırtından bıçaklayacak bir adam. Bugün size çok büyük bir plandan ve bir sürü ihanetten bahsedeceğim. Ben Urges, Oval yani Ukonzeyamon Ushi'yi açıklayacağım. İsyan sırasında işinin başarılı olmasını sağlayan, hatta işinin bu hasta döneminde bile mutlu bir şekilde hatırladığı anılarında yer alan bu adamı ilk olarak isyan sırasında her şeyini kaybetmiş bir çocuğa kılıç uzatırken görüyoruz. Evet, o Wolf'un akıl hocası ve manevi babası. Wolf'a Kuro'nun Shunobisi olacağını ve durmadan hatırlattığı demir kodu söylerken tekrar görüyoruz. Gerçek ismini haykırdığı bir nokta var. 我不是有空在。Kendisi gibi hissettiği ilk anda bu sefer Oval sırtından bıçaklanmıştı. Hayalet Kunay'ın açıklamasına ve maceramızın seyrine baktığımız zaman Lady Butterfly ve Oval'ın aynı yerden gelmiş olduğunu görüyoruz. Usui Ormanı. Ayrıca Lady Butterfly'ın kalıntılarını incelediğimizde Wolf'un akıl hocası olarak atanmıştı ve katı yöntemler kullanırdı yazar. Lady Butterfly ve Oval ile dövüşümüzde başarısız olursak ikisi de bize sokak köpeğinden farkımızın olmadığını söyler. Fakat biz başarırsak ikisi de güçlendiğimizden veya ölümümüzden üzülmemiş bir ses tonu görünmüştür. 存外に心地よいものだ。腕を上げたね。おか Geçmişe bir göz atalım. Sonuç olarak bu klanın kurulmasından beri Emma, Genichiro, Ishin, Sekijo, Lady Butterfly, Oval hepsi beraberdi. Biz onları göremesek bile Takeru ve Tomoe ile de beraberlerdi. Oval o dönemlerde bile biliyordu. Mortal Blade'i ölümsüzlük olmadan çekemezdi. Mirasa ihtiyacı vardı. Ama bu durumda Tomoe ve Takeru'yu karşısına alması mantıklı olmayacaktı. Yaşlı haliyle bile karşılaşılması zor bir rakip karşısına çıkardı. Uygun anı beklemek için Wolf'u Kuro'nun Shinobisi yaptı ve her iki tarafa da casusluk yaptı. Maceramız sırasında hatırlamadığımız geçmişlere dönmek için Buda'ya çan sunuyoruz. 2 adet çan var ve her iki çanda farklılıklar bulunuyor. Öncelikle bizim Kuro için Lady Butterfly ile karşılaştığımız geçmişte Oval bir kenarda yatar ve yaralı gibi davranır. Ya da gerçekten yaralıdır. Lady Butterfly ile karşılaşmamız sonrasında Sakura damlası elde ediyoruz. Burada belki Oval'a bir ihanet yaşatmış olabilir. Lady Butterfly da sonuç olarak Takeru ve Tomoe'yi tanıyordu. Haydutların çıkardığı kargaşayı kendisi için kullanıp Wolf'tan kurtulup ölümsüzlüğü elde edebilirdi. Sonuçta Kuro biz yanına geldiğimizde bir illüzyon etkisindeydi ve belki bir yemin için zorlanıyor olabilirdi. Oval'a geri dönelim. Bu bölgenin anahtarı Oval'da duruyordu. Yani onları oraya kitleyen Oval'dı. Bize yolu tarif eder ve yolun sonunda Lady Butterfly ile karşılaşırız. Oval bir taşla iki kuş vurmuştu. Sonuç olarak kim olduğunu bilmediğimiz biri bizi sırtımızdan bıçaklamıştı. Burada Kuro nasıl oldu da bize yardım edebildi bilemiyoruz. Belki gerçekten saklanabildi, belki de Oval ölümsüz mirasa bizim sahip olmamızı istedi. Oval'ı hafife alamayız. Oval'ın çanını bulduktan sonra onu Buda'ya verirsek bu sefer bu bölgede bir içişleri faresi olduğunu görüyoruz. Nasıl hayatta kaldığımızı sorar. Daha sonra da nasıl olsa buradan devam edemeyeceğimizi söyler. Onu haksız çıkardıktan sonra yolumuza devam ettiğimizde Wolf'un anılarında alevler ile kapalı olan yolların Oval'da açık olduğunu görüyoruz. Devamında ise iki askerin görüştüğünü なか görüyoruz. なかのものではないか。俺はつかねえな。あのじじいはどうにもうさんくせえや。ばあ、ありゃけど、土下座だぜ、正成さんよ。まあ我慢しろ。いかに企もうと、所詮は田舎のはぐれ忍び。何ができることもあるまい。ねえ。俺は銭と酒さえ都合してもらえりゃ、文句はねえさ。 Sarhoş Jozu ve İçişleri Faresi. Bu arada Jozu neden ihanet içerisinde derseniz 7. dua kolyesine bakarsak rakipsiz bir sumo güreşçisi. Bir zamanlar büyük bir feodal lorda hizmet etmiştir. İçkiye başladıktan sonra görevden alınmıştır ve haydutluk hayatına başlamıştır. Artık Sarhoş Jozu lakabını almıştır. Bu not dışında ayrıca başta söylediğim gibi Sarhoş Jozu olarak anılmasa bile
Obur Tokujiro yine Ushi ormanında karşımıza çıkar. Belli ki Ashina'ya hizmet eden veya ihanet eden bu iri adamlar Ushi ormanından dolayısıyla Oval ile bağlantısı bulunuyor. Onlar hakkında farklı teoriler var. Bunları size bir shorts olarak ileride açıklayacağım. Biz hikayemize geri dönelim. Bu ikiliyle işimiz bittikten sonra Wolf'un anılarında en son alevler içerisinde gözlerimizi kapadığımızda bu bölgede Owl bir şeyler aramaktaydı. Muhtemelen Kura'ya aynı Ashina Kulesi'nin üstünde benimle gelmenizi istemek zorundayım cümlesini 3 yıl önce o odada söyleyecekti. Burada Owl bize iki seçenek sunar. Eğer Owl'a sırtımızı döner ve Kura'ya sadık kalır, yani demir kodu çiğnersek Owl ile karşılaşmamız gerekir. Küçük bir not düşmek isterim. Miyazaki Sekiro'da en sevdiği ve en zor olduğunu düşündüğü boss'un Owl olduğundan bahseder. 3 kez karşımıza çıkar ve üçünde de usta oyuncuları bile şaşırtabilecek bazı yetenekler sergileyebiliyorlar. Burada Owl'un işini bitirip aromatif çiçeği aldığımızda ölümsüzlük bağlarını koparacak bir eşya olduğunu açıklamada görüyoruz. Owl bu plan doğrultusunda gerçekten Wolf'u kullanmış olabilir. Sonuç olarak sakladığı çan ile geçmişe giderek bu çiçeği canlı olarak elde edebilir. Bu süreçte de Mortal Blade'leri elde edebilecekti. İkisi de kendisinde olacaktı. Ayrıca ölümsüzlük bağlarını kopartabilecek kutsal diyara da gidebilecekti. Planı şu ana kadar kusursuz ilerlemekteydi. İşinle kendisi uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Veya Emma'yla. Onları Wolf'a bırakacaktı. Wolf bu işleri hallederken kendisi gidip Genichiro'yu bulup alt edip kara ölümcül bıçağı elde edecekti. Burada kara ölümcül kılıcı nasıl elde ettiğine dair sadece bir düşünce yürütebiliyorum. Ama serbest kamera özelliğini kullanırsak şura finalinde Owl yanımıza geldiğinde kamerayı birazcık aşağı çevirirsek Genichiro'yu üvey dedesinin yanına koyduğunu こ görebiliyoruz. ちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえあの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフどももこの国ごと食ろうてくれるわ。 Artık iki ölümcül kılıç ve ejder mirası elindeydi. Tek yapması gereken ikili oynadığı tüm düşmanları ezip geçmek ve ölümsüzlük bağlarını Wolf'tan kendisine almaktı. Sona bıraktığı tek şey küçük bir çocuğu ikna etmekti. Her şey yolunda giderken Owl'ın büyük planını suya düşüren Wolf'un bir iblise dönüşmesiydi. 我薄い存在。お前が。Owl gerçekten çok derin bir karakter. Sadece kendine güvenen güçlü bir haydut. Ama iki taraf için de güçlü bir komutan. Ishin kadar, Genichiro kadar sapkın sanatlar peşinde koşan üçüncü bir kişi kendisi. Aslında bir milliyetçiliği de yok veya bir bağı da yok. Planını suya düşüren tek şey kaderin bir oyunu sadece. Geçmişinin anlatıldığı bir DLC çıksaydı çok sevinirdim. Ama From Software Sekiro'yu rafa kaldırmış gibi duruyor. Umarım gelecekte bir devam oyunu planlarlar. Bu videoların sadece araştırması bile bazen günlerimi alabiliyor. Video editi, görüntülerin kaydedilmesi derken bir hafta bile yetersiz kalabiliyor. Bana destek olmak isterseniz beğeni atıp yorum bırakıp abone olabilirsiniz. Ekrana daha önceden hazırladığım videoları da bırakıyorum. İsterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Ben Urges. Tekrar görüşmek üzere.